Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da panoramik render nasıl alınır, yani 360 derecelik render nasıl alınır bunu anlatacağız. Şimdi şöyle hemen hızlı bir şekilde sahnemizi inceleyelim. Ne yapmışız, nasıl bir sahne üzerinden anlatacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle basit bir sahne yaptığımı görebiliyorsunuz. Bir tane HDR'ımız var ve burada bir tane de volumetrik ışıklandırmamız var ve bir arazimiz var. Arazimizin ortasında çimenlerimiz ve kenarlarında da ağaçların olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle basit bir sahne üzerinden konumuzu anlatacağız. Şimdi şöyle kameramızı seçelim ve ilk başta panoramik render alırken, yani 360 derecelik render alırken nereye dikkat etmemiz gerekiyor başlayalım. Dostlar ilk başta kameramızın ayarlarına baktığımız zaman transform kısmından sahneye dik bir şekilde baktığını görebiliyoruz. Birinci kriterimiz sahnemizdeki kameranın bulunduğu konumdan dik bir şekilde sahneye bakması gerekiyor. Yani kamera şöyle eğilmeyecek veya böyle olmayacak. Dik bir şekilde sahneye böyle bakması gerekiyor. Bu birinci kriterimiz. Bunu ayarladıktan sonra şöyle yapalım. Alt H yapalım. Diğer gizlemiş olduğumuz modeller de gelsin ve render moduna geçelim. Şimdi kameram seçiliyken arkadaşlar buradan kameranın Data Properties bölümüne geliyoruz ve buradan Lens Type kısmı var. Type kısmına tıkladığımız zaman buradan panoramiyi seçiyoruz. Şurayı biraz daha genişletelim. Buradan panorama type kısmına tıkladığımız zaman buradan IQ Rectangular kısmı var. Buradan IQ Rectangle kısmını seçtiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki kameramız direkt 360 derecelik, yani bir panorama tarzında bir render görüntüsüne kavuştuğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra başka neler yapacağız? Bu kısımdan kasma vesaire olmasın diye Solid moda dönebilirim. Bu kısımdaki yapacağımız ayarlar bu şekilde. Buradan panoramik'i seçiyoruz ve buradan da IQ Rectangular'ı seçtiğimiz zaman bu kısımdaki işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi çözünürlük kısmına gelelim. Bu kısım bir tık önemli arkadaşlar. Buraya girmiş olduğumuz çözünürlük mesela kaç yazayım ben? 4000 piksel yazayım. Alt kısma da arkadaşlar üste yazmış olduğumuz çözünürlüğün yarısını girmemiz gerekiyor. Yani şöyle olmuş oluyor arkadaşlar. Ben buraya 4000 girdiysem altına da yarısı olan 2000'i girmek zorundayım. Aslında zorunluluk değil ama bunu bir ölçeklendirme tarzında bir şey olarak düşünürseniz bu şekilde yapmak daha mantıklı geliyor. Mesela ben buraya 6000 piksel yazarsam yarısı kaç oluyor? 3000 piksel. Buraya da 3000 piksel yazmam gerekiyor. Mesela buraya 8000 piksel yazıyorsam buraya da 4000 piksel yazmam gerekiyor. Bu kısımlar bu şekilde ayarlanması gerekiyor. Ben ders çektiğim için çok fazla beklememek adına 4000'e 2000 piksel yazdım. Hemen buradan Render Setup bölümüne geliyorum. Çok beklememek adına sample değerimi, hatta 1000 fazla oldu, 100 yapacaktım. Yanlışlıkla 1000 yazdık. Ve buradan da hemen ekran kartımı seçiyorum ki hızlı bir şekilde render işlemleri bittikten sonra denoise işlemi yapılsın. Evet arkadaşlar, genel olarak yapacağım ayarlar bu şekilde. Şimdi render butonuna tıklayalım. Render işleminin bitmesini bekleyelim. Ondan sonra ufak tefek bazı ayarlarımız olacak. Bu işlem bittikten sonra devam ediyoruz. Evet dostlar, renderımız bitti. Hemen hızlı bir şekilde bittiğini görebiliyorsunuz. Renderimize baktığımız zaman baya gerçekçi durduğunu görebiliyorsunuz. Yani bu işi bilmeyen bir adama göstersek buna gerçek bir fotoğraf der diye tahmin ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu aldığımız render'ı bir HDR gibi aydınlatma sistemi olarak da kullanabilirsiniz. Bu da ekstra bir bilgi olarak aklımızın bir kenarında bulunsun. Bunları sonradan aydınlatma sistemleri olarak da dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Şimdi geçelim diğer konuya. Şimdi bunun çıktısını alacağız. Farklı siteler üzerinden buna panoramik, yani aslında 360 derece özelliğini eklememiz gerekiyor. Bu şu anda hala bir fotoğraf özelliği taşıyor. Biz buna bir benlik kazandırmamız gerekiyor. Şimdi o işlemleri nasıl yapacağız ondan bahsedelim. Hemen bu fotoğrafımızın çıktısını alalım arkadaşlar. Şöyle bir dosya dizinine gidiyorum ve buraya şu isimde kaydedebilirim. Ama burada çok önemli bir detay var sevgili arkadaşlar. File format kısmından JPEG olarak ayarlamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Siteler üzerinden buna biz bir benlik, yani aslında 360 derece özelliğini ekleyeceğiz demiştik ya, PNG formatında olmuyor, JPEG formatında olması gerekiyor. O yüzden bu kısımdan kaydederken JPEG olarak kaydettiğinize dikkat edin. Buradan Save As Image butonuna tıklayarak fotoğrafımızı kaydettik. Şimdi buna ne yapacağız arkadaşlar? 360 derece özelliğini kazandırmamız gerekiyor diye demiştim. Bunu yapabilmek için iki tane site var. İkisini de göstereceğim. Artık bazı hata verir, bazı hata vermiyor. Artık hangisi size düzgün çalışıyorsa onu kullanabilirsiniz. İlk göstereceğim bazen hatalar verebiliyor ama daha iyi ve daha detaylı ayarlar sunduğu için bunu göstereceğim. Bir sonraki göstereceğim ise sadece tek bir tık ile direkt buna 360 derece özelliğini kazandırabilecek. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa onu
kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sitemiz bu, açıklama kısmına linkini ekleyeceğim zaten. Şimdi buraya direkt sürükle bırak olarak da yükleyebiliyorsunuz veya şöyle tıklayarak da direkt buradan fotoğrafı yükleyebiliyorsunuz. İnternet hızınıza bağlı olarak yükleme işlemi tamamlanıyor. Sonrasında buradan exit.me kısmı var. Buna tıkladığınız zaman sizi bazı ayarlar bölümüne yönlendiriyor. Ve buradan şu en sondaki buradaki ismi zaten görüyorsunuz. Tag kısmı var. Sonunda tag yazıyor. Gerçi hepsinin sonunda tag yazıyormuş ama burada Gpano tag yazıyor. Buna tıkladığımız zaman buradan bazı ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor ve fotoğrafın görmüş olduğunuz gibi birçok ayarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Biz buradaki projection type kısmını değiştireceğiz. Buraya bir takım kod yazmamız gerekiyormuş. Ben bunu yabancı bir kaynaktan izlerken adam kendisi buraya bir şeyler yazıyor. Aslında şu kameranın ayarlar bölümündeki şu yazıyı yazıyormuş. Ama ben siteyi karıştırırken şöyle bir şey fark ettim. Şuradaki Facebook 360 yazısını seçtiğimiz zaman OK dediğimizde yazıyı yazmakla hiç uğraşmadan direkt buraya bunu yazabiliyormuşuz. Bu da güzel bir özellik olduğunu karıştırırken fark ettim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra buradaki Go butonuna tıklıyorsunuz. Bazen işte böyle hatalar verebiliyor maalesef. Tıklıyorum, tekrar hata veriyor. Bazen bunu kapatıp yeniden yüklemeniz gerekebiliyor. Şimdi tekrar deneyeceğim. Tekrar bir kez daha deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Hatta şöyle yenile yaparsak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle tekrar yükleyeceğim. Olmasa bir sonraki site üzerinden göstereceğim. Yani buradaki sunmuş olduğu ayarlar çok detaylı olduğu için, yani belki başka bir ayarlar olarak da kullanabilirsiniz. Yani söyleyemedim ama başka ayarlarını değiştirmek istiyorsanız o yüzden belki kullanabilirsiniz diye bu siteyi gösterdim. Ama çok önemli değilse bir sonraki siteyi de kullanabiliriz. Tıkladık. Tekrar bakıyorum buraya. Şöyle tıklayalım ve buraya yazımızın geldiğini görebiliyorsunuz. Tekrar tıklıyorum ve işlem tamamlandı diyor. Şimdi şuna tıklayalım. Sitede maşallah reklam üstüne reklam. Maalesef işte hata verdi. Böyle saçma sapan şeyler de olabiliyor. Tamam, bunu geçelim. Bu bizde şu anda çok düzgün çalışmadı. Bir sonraki sitemize geçelim. Bunun daha iyi çalıştığını söyleyebilirim. Buradan select the photo yazıyor. Yani fotoğrafı seç yazıyor. Tıkladık. Fotoğrafımızı seçiyoruz. Buradan çözünürlük vesaire gibi ayarları tekrar değiştirebiliyorsunuz. Ben bunlarla hiç oynamayacağım. Direkt convert butonuna tıklıyorum. Direkt hızlı bir şekilde fotoğrafı bana dönüştürüp verdi. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir şey falan yapmadım. Ayar falan da sunmadı bana. Download foto kısmına tıklıyorum ve direkt bana indirecek. Buna direkt final 360 yazabilirim ve bunu da kaydettik. Gördüğünüz gibi hemen şöyle açtığımız zaman buraya final 360 olarak geldi. Şöyle baktığımız zaman çözünürlük kaybı vesaire falan da yok. Direkt fotoğrafın orijinal çözünürlüğü neyse direkt o şekilde verdi bize. Açtığımız zaman gayet normal fotoğraf gibi duruyor. Şimdi bunu test edelim arkadaşlar. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Şöyle bir test sitemiz var. Hemen şöyle tıklayabiliriz. Veya şöyle yapalım. Sürükle bırak mantığıyla herhalde çalıştırabiliriz diye düşünüyorum. Direkt bakın buraya yüklediğimiz zaman, hatta şöyle full ekran yapayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Evet dostlar, şöyle detaylı bir şekilde sağa sola baktığımız zaman mükemmel, gerçekçi bir panoramik render aldığımızı görebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde bir panoramik render çalışması alabilirsiniz. Bunu iç mekan, dış mekan artık nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi istiyorsanız bir de sosyal medya uygulamalarında yüklendiğinde bir sorun oluyor mu onu görelim. Yıllardır pek kullanmadığım şu Facebook kısmında bir deneyelim isterseniz. Hemen tıklıyorum ve buradan final 360'ı seçiyorum. Şimdi millet görmesin, sadece ben görsem yeterli olur. Şöyle yükleyelim. Zaten boyut düşük olduğu için hemen hızlı bir şekilde yüklenecektir. Ama şöyle bir sıkıntı var sevgili arkadaşlar. Bu tarz şeyleri Facebook'ta paylaştığımız zaman baya kalitenin düştüğünü fark ettim. Yani bakın şuna, bilmiyorum bunun ekstra bir ayar falan Facebook'ta var mı acaba? Hiçbir bilgim yok desem yeridir. Baktığımız zaman kalite normal şu sitedekine göre baya düştüğünü görebiliyorsunuz. Bakın detaylar muazzam bir şekilde gözüküyorken Facebook'ta baya yani leş oluyor desek yeridir. Yani kısacası Facebook'ta da çalışıyor ama Facebook'ta baya bir kalite düşüşüne neden oluyor. Artık bilemiyorum niye böyle yapıyorlar, ne ediyorlar. Yani büyük ihtimal fotoğraf sıkıştırma algoritmalarından dolayıdır diye böyle tahmin ediyorum. Yani kısacası görmüş olduğunuz gibi teknikler muazzam bir şekilde çalışıyor. Bu şekilde 360 derece olarak bunları kullanabilirsiniz. Hatta şöyle gitmeden bir şey daha göstereyim. Bakın bunu HDR olarak da kullanabileceğinizi göstereyim şöyle. Z ile render moduna bir geçelim istiyorsanız. Bakın görmüş olduğunuz gibi çalışmamızı bu şekilde bir HDR olarak da kullanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da ekstra olarak belki kullanmak isterseniz diye böyle detaylı bir şekilde göstermek istedim. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bugün sizlerle birlikte Blender'da panoramik render nasıl alınır bunu göstermeye çalıştık. Aslında 360 derece render desek daha mantıklı olur. 360 derecelik render nasıl alınır bunu göstermeye çalıştık. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.